Se segui la tua stella, raggiungi un porto magnifico. Kendi yıldızını takip edersen, ihtişamlı bir limana ulaşacaksın. Her şeye rağmen Dante her zaman haklıdır Alfeo. Hoş geldiniz efendi Pietro. Pietro, müsaade edersen kendimi tanıtayım. Ben tüccar Alfonso. Özür dilerim efendim. Oruç, Han'a gitti. güzel. O zaman biz de gidip bir tanışalım onunla. Duru. Kimsiniz? Biz düşmanız ve İskenderiye'yi almaya geldik. Sen de burada öldüreceğim ilk kişi olacaksın. Tüccar olduğumuz belli olmuyor mu yoksa? Yabancı tüccarlar İskenderiye'ye ancak ahitname ile gelirler. Ahitnamenizi gösterin. Tüccar Alfonso daha önce de buraya geldi. Hem ben de uzun zamandır buradayım. Bırak işimizi yapalım. Hadi. Bir yere gidemezsiniz. Ya ahitnameyi gösterin ya da defolun. Çok cüretkarsın. Şimdi git, istersen amirlerine haber ver. Buraya geldiklerinde bizim kim olduğumuzu anlayacaklar. Ve bizi almadığın için emin ol, başın büyük belada olacak. Tamam. Geçebilirsiniz. Geminin ederince altın. Bunlar borcumuzu kapatmaya yeter. Evet. Yetmesine yeter de. Sen bu altınları nereden buldun Oruç? Üzümüye bağını sorma. Senin vazifen borcu tahsil etmek. Bir daha İskenderiye'de iş yapmama mani olursan bu sefer gözünü altınlarla kamaştırmam. Kara çelikle kelleni alırım. Peki tamam. Sonuçta bizim işimiz ticaret değil mi zaten? İşimiz yürüsün yeter. İmparatoriçe. Aşkın, sevginin, yeni bir hayatın simgesi. Aşıklar. Evliliğin simgesi. Bir aşık, iki evli. Babana olan borcumu ödedim İzabel. Sağ olasın. Sana olan borcumu da kapatmak için elimden geleni yapacağım. Bu borç sırtımda dururken başka hiçbir şey düşünemem. Signorita Isabel, Bay Alfonso, sizi görmek ne hoş. hoş geldiniz. Tanıştırayım, Baba Oruç. Buraların en namlı kaptanlarındandır. Baba Oruç sizsiniz demek.
Adınızı çok duydum. O kadar çok duydum ki bir gün mutlaka sizinle tanışmak istedim. Ne güzel bir tesadüf bu. Beni bu kadar merak edenlerin ya dostum ya da düşmanım olması icap eder. Siz beni hiç tanımadınız. Umarım tanıdıkça altından sevgi çıkar. Başka bir şey çıkması mümkün mü? Ama siz yine dikkat edin. Sizin gibi adı çok duymuş insanların her zaman her yerde düşmanları vardır. Hem Signorita Isabel'le de ahbapmışsınız. Tehlike iki misli demektir. Tılsımların kraliçesi. Tecrübenin, sağlamlığın, koruyuculuğun simgesi. Merak etmeyin Bay Alfonso. Bize hiçbir tehlike zarar veremez. Şeytan. Korkunun simgesi. Korku her cesaretin, her sağlamlığın arasına sızar. Hele bir de böyle etrafınızı sarmaya başlamışsa artık sizin için çok geç demektir. Asaların kralı. Mücadeleyi cengi sever. İsterlerse korkunun bütün silahlarıyla saldırsınlar. Cesaret duvarlarımızın altında paramparça olurlar. İmparator. Bütün savaşların galibi, bütün kalelerin tek hakimidir. Kılıçların kralı. Bütün imparatorların tahtını önünde sonunda yıkar. Hakimiyetlerine son verir. Mutlak galip, kılıcın adaletidir. Ölüm. Absoluta est mors. Mutlak olan tek şey ölümdür. Sohbet için sizlere minnettarım dostlarım. Özellikle de Baba Oruç'la tanışmak büyük bir zevkti. Tekrar oyun kurarsanız seve seve eşlik ederim. Ama oyunu hep benim hamlem sonlandırır, unutmayın. Buona serata. Daha çok görüşeceğiz anlaşılan Alfonso. Hiç şüpheniz olmasın. Alın babacığım. Bunlarla karnınızı iyice doyurun. Ben gün aşırı size yine tayin getireceğim babacığım. Allah razı olsun derviş baba. Emrine amadeyiz. Sokaklar size emanet. İtler çöreklenir. Onca iti savmak için sizin gibi arslanlara ihtiyaç var.
Tamam mı babacığım? Hadi bakalım babacığım. Allah'a emanet. Şüphe en korkunç zehirdir biliyor musun ihtiyar? Onu içinden atmadıkça her gün daha fazla acı verir. İçindeki zehir gözlerinden fışkırır evlat. Çok sualler kaynar içinde. Seni geçmişten hatırlıyor gibiyim. Ama bir türlü çıkaramıyorum. Çıkaramadıkça da zehir artıyor. Söylesene. Kimsin sen? Bir garip Allah kulu. Sinirleniyorum ihtiyar. Biliyorum sende büyük bir sır var. Benim hislerim asla yanılmaz. Sırlar kimine hayat, kimine ölüm getirir. Sen seni öldürecek olanın peşindesin anlaşılan. Eceline kapı aralarsın. Lakin her kul gibi vadeni bekleyeceksin. O seni bulacak. Ya da kendi ecelini çağırmışsındır. Seni burada öldürürüm. Ve içimi bir zehir gibi yakan şüphede yok olup gider. Ne dersin ihtiyar? Vadem gelmişse cana, bu kılıç vesile olur. Ama vadem gelmemişse bunun gibi 1000 kılıç yetmez şah damarımı kesmeye. Durma, ne beklersin? Ya da seni alıp buradan götürürüm. Vaden gelene kadar 1000 kılıç darbesinden beter işkencelerde konuştururum. Buna ne dersin ihtiyar? Bak buna gücün hiç yetmez. Derviş baba. Destur evlatlarım. Arslan yatağında it barınmaz. Yoksa ava giderken av olursun. Şimdilik gidiyorum. Senin sırrını kendi ağzından çözüp zehri içimden atmak için. Ah baba, ah. Sana defalarca git buradan dedim. Ne yapacağım ben?
çok yoruldun. Bırak gerisini ben halledeyim. Evimdeki sofrayı hazırlamak keyif verir bana. Ne güzel kendi evinin hanımı olmak. Kendi sofranı hazırlamak. Ocağını tüttürmek. Senin için de öyle olacak. Onca çocuğa baktın, besledin, yetiştirdin. Hepimizden de iyi bir eş, iyi bir anne olacaksın. İnşallah. İnşallah. Var ya, benim atam Yakup Ağa yaman sipahiydi. Görsen bir defasında böyle Midilli ıssızında başıbozuklar etrafımızı sarmıştı. Babam beni atının yanına saklayıp böyle yek başına girişmişti başıbozuklarla vuruşmaya. Kara pusatını yıldırım gibi savurup başıbozukların gafil başını tek başına almıştı. Ha, bana da öyle itimat ederdi ki pusatlarını ben bileyler, yağzatını ben tımar ederdim. Aha, bunların hepsi daha kısa don giyerlerdi o vakit. O yüzden kılıçtan, cenkten ırak durup çömlek sanatına yapıştı Hamzacan. Ağam, vardır herhalde buna da bir cengaverlik fazileti ha? Haydi. Bırakınız. Ata mesleğidir diye sıvandık o işe. Hem o sayede karnımız doydu hiç yoktan. Fena mı? Elbet bir gün bize de nasip olur. Atamızın kılı çekmeyi olan Midilli sancağı da bize. O vakit görürsünüz. Beylik, cengaverlik nasıl olurmuş. Yalnız ağam bilirsin. Midilli'nin 4 yanı deniz. İlla ki denizerliği bilmek ister. Sen böyle hep denize aykırı gidersen anca toprağı koruyabilirsin. Vallahi ondan sadece çömlek yapılır. Hakikat payı var. Haydi buyurun. Şöyle. Var olasın. Haydi bismillah. Hadi bismillah. Ne diyordu Dante ilahi komedyada? Ruhlar var ateşler arasında. Her biri yakalanmış kendini yakacak olana. Oruç şimdi Araf'ta. Ne dersin Alfeo? Bırakalım cennet gibi mutluluğunu mu yaşasın? Yoksa öldürüp cehenneme mi yollayalım? Bence öldürelim efendim hazır okunuzun ucundayken. Dante ayrıca şunu da der Alfeo. Aptal koyunlar gibi değil, insan gibi davranın. Oruç madem ki sırrın önemli ayaklarından biri, ölüsü değil bize lazım olan dirisi. Yarın ele geçireceğiz nasıl olsa belli. Adamlar hazırlansınlar. Hem ne olursa olsun kanla, ölümle lekelenmemeli. Mutlu bir aile yemeği. Neden efendim?
Kız kardeşinize ne oldu sonra efendim? Kardeşim! Abi! Meraklı insanları severim Alfeo. Ama beni merak edenleri değil. Sana şu kadarını söyleyeyim. Kardeşim Maria ve ben, ikimizi de ayrı esir pazarlarına götürdüler. O gün koptuk ve bir daha birbirimizden haber alamadık. Bulamadım. Bütün bu hengame, ordular, savaşlar, kaleler, surlar, kavgalar, para. Hepsinden vazgeçerim bir çırpıda. Onu bulduğum anda. Şimdi derdimiz orucu öldürmek değil. Yarın pusu atıp alacağız nasıl olsa. Ama illa bu gece birini öldürmek istiyorsak... burada öldüreceğim ilk kişinin sen olacağını söylemiştim. Hadi. Biz de takipten dolayı ölmeden gidelim. Yarına oruca hazırlık yapalım. Uniteden gelen gizli mektubu okudum. Girişeceğimiz iş gerçekten çok büyük. Eğer bu işi başarırsak bütün Müslüman dünyası kıyamete kadar bizim kölemiz olur. Krallar, baronlar, lordlar bir araya gelerek yıllarca bu planın üzerinde çalıştılar. En büyük görev UNITA'ya düşüyor. Artık harekete geçme vakti. Hindistan, İran, Yemen, Arap diyarları, Mısır, Afrika. Buralardan aldığımız baharatları, tahılları, ipekleri, madenleri hepsini batıya götüreceğiz. Orada bu mallarla yeni ürünler yapıp yine kendilerine ateş pahasına satacağız. Müslümanlara ait topraklarda ne kadar altın ve gümüş madeni varsa hepsini ele geçireceğiz. Biz güçlenirken onlar zayıflayacak. Her şeyde bize muhtaç hale gelecekler. Güçlerini ve akıllarını yok edeceğiz. Müslümanlara karşı en büyük savaşımız şimdi başlıyor Silvio. Büyük harekatın ilk adımı kutlu olsun.
Ağam. Kitapla Ester denen o kız Kalimnos'tadır. Onları oradan kurtarmak icap eder. Eğer kitabın sırrını çözerlerse maazallah alemi cihanı zulme boğarlar. Doğru dersin de hazırım. Kalimnos'a gidip baskın vermek kolay mı? Ava gideceğiz derken av olmak var işin içinde. İyice ölçüp biçip tartmadan, gerekli kuvveti toplamadan Kalimnos'a baskın veremeyiz. Ya ne yapacağız peki ağam? Elimiz kolumuz bağlı böyle bekleyecek miyiz? Gerekli kuvveti toplamak için ne icap ederse yapalım o vakit. Ben istemez miyim Kalimnos'a baskın vermeyi Hızır? Kitabı kurtarmayı, kızı kurtarmayı, tepelerine çökmeyi, intikamımızı almayı. Evet isterim. Ama gerekli kuvveti toplamak öyle kolay iş değildir. Biz böyle bekledikçe onlar kitabın sırrını çözecek. O vakitten sonra ne yapsam beyhude. Sen koca baba oruçsun. Sen de gerekli kuvveti toplayamazsan biz kimden medet umacağız? Yahu sen hayatında kaç defa deniz seferi yaptın? Kaç defa ada baskını verdin? Ben baba oruç olduysam yalnız cesaretimle değil, tedbirimle de oldum. İyi o vakit. Atlayalım gidelim cesaretimizle. Hem kitabı alamayalım hem de canımızı bırakalım, öyle mi? O kitap zalimlerin eline geçerse deryalar kana boğulur. Mazlumları kıyıma uğratırlar derim. Yüreğin ferah duracak mısın peki? Yahu ben bu adamların oyunlarını başlarına geçirmek için gecemi gündüzüme katarım. Kızı da kitabı da kurtarmayı senden çok isterim ben. Ama her şeyin bir vakti vardır. Yeter. Yeter Hızır. Başımıza türlü çeşit gaileler açıldı. UNITA'nın gemisi battı. Yüklü borç altındayız. İş yapmamız lazım bir an evvel. Tüm bunlar başımızdayken kim bize Kalimnos'a baskın vermek için gemi verecek? Sen de sakın ola benden habersiz bir işe kalkışmayasın. Duydun mu beni Hızır? Hızır! Döşek hazır. Hadi geç dinle. Sağ olasın Despina. Aldım. Orucum, dönmeyeceksin diye çok korktum. Şükür yanımdasın. Daha çocuğumuzu kucağımıza alacağımız, onu seveceğimiz günlerimiz varmış Despina. Oruç. Bu UNITA çok korkutur beni. Sana yardım etmeye bile gelmediler. Artık uzak mı dursan onlardan? Hele o Isabel'den. Isabel'in bir suçu yoktur Despina. Aksine onun bize çok yardımı dokundu. Anlamıyorum Oruç. Sonuçta onlar için çalışmıyor mu? UNITA'nın çıkarı için her şeyi yapar onlar. Bugün iyi görünür, yarın en büyük düşmanlığı yaparlar. Despina. Güzelim. Ben nerede ne yapacağımı bilirim, sen merak etme. Sen yavrumuzu düşün kafi. Beni çağırmışsın baba. Evet Isabel. Gel otur. Bak. Uruç bu altınlarla bize olan borcunu ödedi.
Ne güzel işte baba. Bizim de Unita'yla başımız derde girmeyecek. Altınları biraz inceledim de... Şu yüzük Isabel... Annenden sana yadigar kalan yüzüğe ne kadar benziyor değil mi? Anlamadım. Ona yardım ettin değil mi? Borcunu ödesin diye kendi altınlarını ona verdin. Sen nasıl böyle bir şey düşünürsün baba? O yüzükten İskenderiye'deki kuyumcularda yüzlerce vardır. Orucu olan öfkenden böyle konuşuyorsun. Oruca olan öfkemden değil. Senin ona karşı duyduğun yakınlıktan ve merhametten dolayı böyle konuşuyorum. Asla vazgeçmeyeceksin değil mi? Yeter artık baba, yeter! Seninle bu konuyu daha önce konuşmuştuk. Sana söz verdim ondan uzak duracağıma dair. Ayrıca ona yardım ettiğim falan yok. Sen her daim benden şüphe duyacaksan... ne gereği var senin yanında olmamın? He? Bana inanmayacaksan ne gereği var? Vur. Vur öldür o zaman artık beni. En ufak korkun yok. Sana inanıyorum. Bir daha bu konu açılmayacak. Ama bir daha Oruç'a yardım edersen... ondan uzak durmazsan... ve bu bizim işimizi engellerse... o zaman gerekeni yaparım. Gözümü bile kırpmam. Senin gibi. Hazır. Çarşıya inmiştim de. Seni burada tek başına görünce merak ettim. Ne yaparsın burada böyle? Aklım, ruhum, bütün benliğim ufuktaki bir adada. Orada kurtarılması gereken bir kitap ve bir esir var. Onlar buraya gelmeden de benim benliğim buraya dönmüyor. Ester denen kız kaçırılmış, öyle duydum. O mu? Neden Ester bu kadar önemli? İskenderiye'ye gelir gelmez onun peşine düşmüştün değil mi? Bulmam gereken bir istikamet var demiştim sana. Hı hı. O istikameti açacak anahtarlardan biri var onda. Sihirbazın teki değil mi bu kız? Sihirbazla mı açılacakmış senin istikamet? Zeynep. Bak benim aklım fikrim dağılmış durumda. Oruç Ağam'la da münakaşa ettim. Bir de sen üsteleme. Olur mu? Söylediğin sözler kadar hafif bir şey de yok ortada. Anlat bilelim o zaman mevzunun ağırlığını. Biz seninle o kadar badire atlatmadık mı? Dertleşmedik mi? Nedir bu Ester'de gördüğün bizim görmediğimiz anahtar? Zeynep, sırası değil. Vakti gelince herkes öğrenir. Ne öğrenmesi gerekiyorsa. İyi. Ben gideyim madem. Vakitsiz sözlerimle de seni daha fazla rahatsız etmeyeyim. Aklın fikrin neredeyse de orada kal, sana daha iyi gelecekse. Adamlar hazır mı Arif? Hazır efendim. Selamünaleyküm.
O halde başlayalım. Ağımıza takıldın baba Oruç. Yolun sonuna geldin. Kimin itlerisiniz siz? Kim gönderdi sizi? Götüreceğimiz yerde öğreneceksin. Eğer bir ağa varsa... onu yırtacak bir kılıç da vardır. İşte en sevdiğim kısım. Yine o adam. Nereden çıktı bu? Ne yapacağız efendim? Geri çekileceğiz. Şimdilik. Nasıl olsa yakında elime düşecekler. Var olasın derviş. Gönül ehli olduğun kadar pusat ehliymişsin de. Her derviş bu maharete sahip olmaz. İnsanoğlu her daim dilden gönülden anlayası değildir. Kimileri vardır ki idrakine ancak pusat kâr eder. Bize bu hançeri verenler öyle öğretti. Pusuya düşeceğimi nereden anladın? Sakın ola tesadüf demeyesin. Senin üzerine ağ ördüklerini söylemiştim. Bunu bilip de seni gözden ırak tutmak olur mu? Kimdir o ağa örenler? Senin peşinde oldukların. Cümle Müslümanları Akdeniz'den silmek, sancağımızı yere indirmek isteyenler. Bizim de yüce dileğimiz küffarın bu arzusunu yerle yeksan etmektir. Sen bir şey bilir misin bize yardım edebilmek için? Ben çok şey bilirim de bildiklerim sırlıdır. Sırlar Kalimnos'ta tutsak edilen kitapta yazılıdır. Onu kurtarmayı düşünmez misin? Düşünürüm elbet. Düşünmez miyim? Ama ne elimizde yeterli güç vardır, ne de gemim. Kapana kısılmış vaziyetteyim. Gemi almak isterim, tacirler fiyatı 4 katına çıkarırlar. Çalışmak isterim, UNITA mani olur. Hem yüklüce de borcum vardır. O sırrı çözdükleri takdirde ne sana ne de cümle Müslümanları alacak soluk bırakmazlar. O takdirde borcunu ödeyip düze çıksan ne fayda? Ya ne yapayım? Elimde yeterli kuvvet yok. Gemim yok. Kalimnos'a nasıl gideyim?
Borcun olan kişi sana vade biçmemiştir. Lakin sırrın vadesi vardır. Tez zamanda kurtarılmalıdır. Madem gemi alman gerektir, o takdirde söyleyeceklerime kulak ver.